şeytanın filozofu ilan edildi. Onun tanrısı cennette oturan bir yargıç değil, doğanın ta kendisiydi. Tek bir kitap yazdı ve o kitap 100 yıl boyunca felsefenin en tehlikeli silahı olarak gizlice elden ele dolaştı. Korku ve umut yerine saf akılla yaşamayı öğreten bu dahi, bugün bildiğimiz laik devleti ve ifade özgürlüğünü inşa eden lanetli mimardır. Bir zamanlar Avrupa'nın en hoşgörülü şehrinde radikal bir fikir yüzünden lanetlenen bir adam yaşadı. Onun inandığı tek şey Tanrı'nın doğanın kendisi olduğuydu. Bu inanış onu hem toplumunun gözünden düşürdü hem de tarihin en büyük filozoflarından biri yaptı. Baruch Spinoza'nın hayatı, hakikat arayışının getirdiği yıkımı ve yeniden doğuşu anlatır. Ona şeytanın filozofu adını taktılar. Peki o gerçekten kimdi ve bu yolculuk nasıl başladı? Felsefe sahnesine damga vuran bu adam, 1632 senesinde hareketli ve çok kültürlü Amsterdam'da dünyaya geldi. Onun doğum yeri Hollanda Cumhuriyeti, o çağda Avrupa'nın en liberal ve açık fikirli coğrafyası olarak biliniyordu. Spinoza'nın ailesi Portekiz'deki Engizisyon baskısından kaçarak bu güvenli limana sığınan Sefarat Yahudilerindendi. Bu göçmen geçmişi Spinoza'nın özgürlük ve hoşgörü kavramlarına olan derin bağlılığını şekillendirdi. Çocukluğu ve gençliği babası Michael Spinoza'nın başarılı bir tüccar olması sayesinde görece refah içinde geçti. Küçük Baruch, cemaatinin Talmud Tora okulunda geleneksel bir eğitim aldı. Bu eğitim ona sadece kutsal metinleri değil, aynı zamanda İbranice dilini ve Ortaçağ Yahudi felsefesinin köklerini öğretti. O, özellikle İspanyol Altın Çağı'nın büyük düşünürlerinin eserlerini derinlemesine inceledi. Ancak cemaatin eğitimi, Baruch'un doymak bilmeyen entelektüel merakını tatmin etmeye yetmiyordu. O, 20 yaşlarındayken cemaat dışından bir öğretmenden Latince dersleri almaya başladı. Latince bilgisi, ona Rönesans ve modern bilimin kapılarını ardına kadar açtı. Galileo'nun bilimi ve özellikle René Descartes'in akılcı felsefesiyle tanışması, onun geleneksel inançlara bakış açısını kökten değiştirdi. Descartes'in her şeyi sorgulayan metodik şüphesi, Spinoza'nın kendi felsefi yolculuğunun başlangıcı oldu. O, artık sadece din adamlarının söylediklerini kabul etmek yerine, her şeyi kendi aklının süzgecinden geçirmeye başladı. Bu sorgulayıcı yaklaşım, Tanrı'nın doğası, evren ve kutsal kitapların otoritesi gibi konularda cemaatin resmi doktrininden uzaklaşmasına neden oldu. Cemaat liderleri, genç Spinoza'nın geliştirdiği bu radikal fikirlerden hızla haberdar oldu. Onun soruları sadece felsefi bir tartışma değil, cemaatin toplumsal birliğini tehdit eden bir tehlike olarak algılanıyordu. Spinoza'nın düşünceleri, Tanrı'nın kişisel bir yargıç olduğu fikrini reddediyordu. Bu tür fikirler, Engizisyon'un gölgesinden yeni çıkmış bir cemaat için kabul edilemezdi. Cemaat, onu uyarmak, hatta rüşvet teklif etmek suretiyle fikirlerini geri çekmeye zorladı. Bu baskılar sonuç vermeyince 1656 yılında cemaat onun hakkında en ağır cezayı verme kararı aldı. Bu ceza herem, yani aforozdu. Aforoz metninde ona 7 farklı kaynaktan gelen lanetler yağdırıldı. Bu metin sadece onu değil, onunla herhangi bir teması olan herkesi lanetliyordu. Artık Spinoza, cemaatinin ve ailesinin gözünde resmen ölüydü. Bu olaydan sonra ismini Baruch'tan, Latince karşılığı olan kutsanmış anlamına gelen Benedictus'a, yani kutsanmış anlamına gelen isme çevirdi. Bu, lanete karşı verilmiş son derece ironik ve güçlü bir cevap niteliğindeydi. Aforoz, onu ticaretten ve toplumsal yaşamdan tamamen kopardı. Spinoza geçimini sağlamak için o dönemde entelektüellerin yaptığı bir zanaata yöneldi. O, cam mercekler parlatarak hayatını kazanmaya başladı. Bu iş hem çok az zaman alıyor hem de ona felsefi çalışmalarına odaklanması için gerekli olan sessizliği ve mali bağımsızlığı sağlıyordu. Onun bu sade yaşam tercihi, felsefi ilkelerine olan bağlılığının somut bir kanıtıydı. Bu yeni hayat, onu toplumsal bir düşman haline getirse de, entelektüel olarak tamamen özgürleştirmişti. O, artık sadece aklının rehberliğinde ilerleyen, bağımsız bir düşünürdü. Toplumu tarafından dışlanan bir dahi, karanlık ve sessiz bir odada evreni yeniden yazmaya başladı. Geleneksel zenginlikten vazgeçti, akademisyenliği reddetti ve elleriyle kazandığı geçimle fikirlerini besledi.
Onun en büyük lüksü baskı altında olmayan özgür düşüncesiydi. Peki bu yalnızlık nasıl oldu da Batı felsefesini kökünden değiştirecek eserlere dönüştü? Lanetli adam nasıl kutsal hakikati arayan bir bilgin haline geldi? Afroz'un hemen ardından Spinoza, Amsterdam'ın gürültülü cemaatinden uzaklaşarak çevre köylere ve kasabalara yerleşti. Bu zorunlu ayrılık onun felsefi yolculuğunda yeni bir sayfa açtı. 1656 yılında Amsterdam dışındaki Ouderkerk'e, ardından 1657 yılında ise küçük bir köy olan Ravensburg'a taşındı. Ravensburg'daki küçük odası onun için bir tür inziva yeri ve bir laboratuvar görevi gördü. Burada cam mercek parlatma zanaatını sürdürdü ve geçimini bu titiz işten sağladı. Bu zanaat, onun bağımsızlığını korumasının anahtarıydı ve kimseye boyun eğmeme ilkesinin somut bir örneğiydi. Mercek parlatırken geçen sessiz saatler, onun karmaşık felsefi sistemini zihninde inşa etmesi için kusursuz bir ortam sağladı. Spinoza, bu dönemde ilk felsefi çalışmalarını kaleme almaya başladı. Bunlardan biri daha sonra kısa inceleme adıyla bilinecek olan el yazmasıydı. Bu eser onun tanrı, insan ve mutluluk hakkındaki ilk radikal fikirlerini içeriyordu. O felsefesini o dönemde popüler olan karmaşık, geometrik bir yöntemle yazmaya başladı. Bu yöntem, onun etikada kullanacağı kesin ve rasyonel sunum tarzının habercisiydi. Ravensburg'da yaşadığı dönemde etrafında yeni bir entelektüel çevre oluşmaya başladı. Bu çevre, cemaat dogmalarına sıkışıp kalmamış, özgür düşünceli ve liberal Hristiyanlardan oluşan arkadaşlardan oluşuyordu. Bu kişiler onun fikirlerini saygıyla dinliyor ve onunla mektuplaşarak fikirlerini geliştirmesine yardımcı oluyorlardı. Bu arkadaş grubu, Hollanda'nın siyasi ve entelektüel yaşamında önemli roller üstlenen kişilerdi. Onlar Spinoza'ya sadece entelektüel destek değil, aynı zamanda zor zamanlarında maddi ve manevi destek de sağladılar. Bu destek, Spinoza'nın tamamen yalnız kalmasını engelledi ve çalışmalarını sürdürmesi için gerekli motivasyonu verdi. Özellikle teolojik politik incelemenin yazım sürecinde bu arkadaş grubu ona önemli bilgiler ve kaynaklar sağladı. Spinoza, bu dönemde sadece felsefeyle değil, aynı zamanda çağdaş bilimlerle de yakından ilgileniyordu. Optik, matematik ve fizikteki ilerlemeleri dikkatle takip ediyordu. Onun mercek parlatma zanaatındaki ustalığı sadece bir geçim kaynağı değil, aynı zamanda bilime olan pratik ilgisinin bir yansımasıydı. Bu ilgi, onun felsefesine bilimsel bir kesinlik katma arayışını güçlendirdi. Bu dönemde yazdığı Descartes'in Felsefesinin İlkeleri adlı eseri onun ilk yayımlanan kitabı oldu. Bu kitap, her ne kadar Descartes'in düşüncelerini açıklasa da, Spinoza'nın kendi felsefesine geçiş için bir basamak görevi görüyordu. Bu yayımlanan eseri sayesinde, o, Hollanda'nın entelektüel camiasında yavaş yavaş tanınmaya başladı. Ancak Spinoza, şöhretten ve dikkat çekmekten özellikle kaçınıyordu. Çünkü onun asıl ve en tehlikeli eseri olan Etika'yı yazmaya devam ediyordu. O, felsefeyi bir meslek veya şöhret aracı olarak değil, hayatını adadığı bir hakikat arayışı olarak görüyordu. Bu nedenle 1663 yılında Voorburg'a taşındı. Orada, ünlü Hollandalı politikacı Jan de Witt'in himayesinde bir süre yaşadı. Bu, Spinoza'nın siyasi elit çevrelerle olan ilk yakın temasıydı. Bu temaslar, onun teolojik politik incelemede geliştireceği devlet ve din ilişkileri hakkındaki radikal fikirlerinin temelini attı. Spinoza'nın inzivaya çekildikten sonra yalnızlık içinde ama özgür düşünceyle nasıl filizlendiğini gördük. Onun hayatı, felsefesinin pratik bir uygulaması gibiydi. Tutkuların kölesi olmamak ve bağımsız bir yaşam sürmek. Bir kitap, bir ülkenin siyasetini ve dinini sarsabilir mi? Spinoza, cevap olarak bir başyapıt kaleme aldı. Kitabı isimsiz yayımlamak zorunda kaldı çünkü içerdiği fikirler, o dönemin Avrupa'sında idam fermanı anlamına geliyordu. Kutsal metinleri tarihin ışığında incelemeye cesaret etti. Bu, modern eleştirel düşüncenin doğumuydu. Peki, Spinoza bu fırtınaya rağmen nasıl ayakta kaldı ve en tehlikeli eseri nasıl yazıldı? Voorburg ve Regensburg'daki görece sakin yılların ardından Spinoza, 1669 yılının civarında Hollanda Cumhuriyeti'nin siyasi kalbi olan Lahey'e taşındı. Bu büyük şehre yerleşmesi,
onun entelektüel ve siyasi çalışmalarını doruk noktasına taşıdı. Lahey, liberal yönetici John de Witt'in gücünün merkeziydi ve Spinoza burada da Witt'in çevresindeki liberal politikacılarla temasını sürdürdü. Ancak o, Lahey'de bile lüks ve şöhretten uzak durdu. Sade bir kiracı odasında yaşadı ve geçimini cam, mercek, parlatma zanaatıyla sağlamaya devam etti. Mercek parlatmak ona sadece gelir getirmekle kalmıyor, aynı zamanda zihnini meşgul eden düşünceleri süzmesi için de zaman tanıyordu. Bu dönemde etika üzerindeki çalışmalarını sürdürürken aniden başka bir esere yoğunlaştı. Bu eser teolojik politik inceleme idi. Hollanda'daki gerici dini çevrelerin politik baskısı ve hoşgörüyü tehdit eden eylemleri Spinoza'yı bu eseri yazmaya itti. O, özgürlüğün korunması ve din ile devlet işlerinin ayrılması için felsefi bir gerekçeye ihtiyaç duyulduğunu hissediyordu. Kitabın amacı sadece din adamlarının otoritesini sorgulamak değil, aynı zamanda felsefe yapma özgürlüğünü de savunmaktı. Spinoza bu kitapta kutsal kitabın tarihsel ve filolojik yöntemlerle incelenmesi gerektiğini savundu. O, İncil ve Tevrat'ın Tanrı'nın kelimesi olmaktan çok, belirli bir dönemin ve kültürün ürünleri olduğunu ileri sürdü. Bu görüş, o dönemde kabul edilen tüm dini dogmaları yerle bir ediyordu. Özellikle mucizelerin ve kehanetlerin rasyonel açıklamalarını yaparak dini metinlerin mistik gücünü zayıflattı. Kitabın en radikal siyasi sonucu, devletin gücünün kilisenin gücünden tamamen bağımsız olması gerektiği teziydi. Spinoza, en iyi yönetimin, vatandaşların düşünce ve ifade özgürlüğünü koruyan demokratik bir rejim olduğunu savundu. O, ifade özgürlüğünün sadece bir hak değil, toplumun refahı ve istikrarı için bir zorunluluk olduğunu iddia etti. 1670 yılında bu eser isimsiz olarak ve sahte bir yayıncı adı altında yayımlandı. Spinoza, kitabın içeriğinin yaratacağı tehlikenin farkındaydı. Yayımlandığı anda kitap, Avrupa'da tam bir fırtına kopardı. Kitap, Hollanda ve diğer ülkelerdeki otoriteler tarafından hızla yasaklandı ve yaktırıldı. Ona karşı çıkanlar, kitabın yazarı için şeytanın filozofu gibi ağır ithamlarda bulundular. Kitabın yarattığı infial, Spinoza'nın hayatını tehlikeye attı. Liberal destekçisi Jan de Witt'in siyasi gücü azaldı ve gerici çevreler Spinoza'yı hedef göstermeye başladı. O, Lahey'de fiziki saldırı tehlikesi bile atlattı. Ancak tüm bu tehlikelere rağmen Spinoza geri adım atmadı ve teolojik politik incelemenin fikirlerinin arkasında durdu. Bu olaylar Spinoza'nın ne kadar büyük bir entelektüel cesarete sahip olduğunu bir kez daha kanıtladı. O, kişisel güvenliğini inandığı hakikatten ve ifade özgürlüğünden daha az önemli görüyordu. Dünyanın en prestijli üniversitelerinden biri ona kapılarını açtı. Ama tek bir şartla susması gerekiyordu. O, şöhret ve rahatlık yerine yoksulluğu ve entelektüel özgürlüğü seçti. Bir yandan en büyük eserini gizlice yazarken, diğer yandan en yakın siyasi dostlarının vahşice öldürülmesine tanık oldu. Dışlanmış bir filozofun ahlaki dürüstlüğü bu kaos ortamında nasıl ayakta kalabilirdi? Teolojik politik incelemenin yarattığı fırtına, Spinoza'yı tüm Avrupa'da hem ünlü hem de kötü şöhretli yaptı. 1673 yılında Almanya'dan önemli bir teklif aldı. Heidelberg Üniversitesi ona felsefe kürsüsünde profesörlük teklif etti. Bu teklif aforoz edilmiş ve düşük gelirli bir zanaatkar için hayal edilemeyecek kadar büyük bir onurdu. Aynı zamanda ona akademik camianın saygın bir üyesi olma ve mali güvence kazanma fırsatı sunuyordu. Ancak teklif kesin bir şartla birlikte gelmişti. Spinoza'dan kamu düzenini bozabilecek veya yerleşik inançları rahatsız edebilecek tartışmalı konular hakkında konuşmama sözü isteniyordu. Üniversite, onun radikal fikirlerinin yaratacağı tepkiden çekiniyordu. Spinoza uzun uzadıya düşünmeden bu cazip teklifi geri çevirdi. Onun reddetme gerekçesi kendi felsefi ilkelerinin somut bir uygulamasıydı. O, düşünce özgürlüğünü akademik unvanlardan ve maddi rahatlıktan üstün tutuyordu. Eğer profesörlüğü kabul etseydi, fikirlerini özgürce ifade edemeyecek ve dolayısıyla kendi inancına ihanet etmiş olacaktı. Bu reddediş, onun karakterinin ve felsefesinin temel taşı olan dürüstlüğü tüm dünyaya kanıtladı. Bu dönemde Hollanda siyasi olarak büyük bir krizin içindeydi. 1672 yılı, Hollanda'nın
felaket yılı olarak anılır. Ülke, Fransa ve İngiltere gibi büyük güçlerin saldırısı altındaydı. Liberal yönetici John de Witt ve kardeşi Cornelis de Witt, savaşın başarısızlıklarından sorumlu tutuldular. Bu kardeşler, Spinoza'nın siyasi görüşlerine yakın olan ve hoşgörüyü savunan önemli isimlerdi. Aynı yılın Ağustos ayında Lahey'de korkunç bir linç olayı yaşandı. Jean ve Cornelis de Witt, gerici bir kalabalık tarafından vahşice öldürüldüler. Bu cinayet, Spinoza için sadece siyasi bir trajedi değil, aynı zamanda kişisel bir yıkımdı. O, bu olaya tanık oldu ve kalabalığın barbarlığına o kadar öfkelendi ki, cinayet mahalline gidip kalabalığı kınayan bir pankart asmayı düşündü. Bu eylem muhtemelen onun da linç edilmesine neden olacaktı. Ancak ev sahibinin ve arkadaşlarının ısrarlı ricaları üzerine bu tehlikeli teşebbüsten vazgeçti. Bu olay, Spinoza'nın insan doğasının en karanlık yönü hakkındaki düşüncelerini pekiştirdi. O, kitlelerin kör tutkularının ve cehaletinin ne kadar tehlikeli olabileceğini bizzat görmüştü. Tüm bu siyasi kaos ve kişisel tehlikelere rağmen Spinoza inzivada kalmaya devam etti. Hayatının son yıllarını Lahey'deki Paviljoensgracht kaddesinde sade bir aile yanında kalarak geçirdi. Burada etika üzerindeki çalışmasını gizlice tamamlamaya odaklandı. Etikanın yayımlanması onun için hayati bir meseleydi. Ancak teolojik politik incelemenin yarattığı tepki, ona bu eserin hayattayken yayımlanmasının imkansız olduğunu gösteriyordu. Bu nedenle eserin yayımlanmasını güvendiği arkadaşlarına vasiyet etti. Onun bu son yılları felsefi çalışmalarına tam bir adanmışlık ve maddi yokluk içinde geçti. Mercek parlatma zanaatından gelen cam tozları onun sağlığını geri dönülmez bir şekilde bozmuştu. 44 yıllık kısa ömrünün son anlarında bile elleri cam tozundan nasır tutmuş bu adamın aklı evrenin sırlarını çözmekle meşguldü. Yasaklanan başyapıtını yayımlamadan öldü. Ölümünden sonra eserleri gizlice nasıl basıldı ve neden yüzyıllar boyunca felsefenin en tehlikeli kitabı olarak anıldı? Spinoza'nın Lahey'deki son yılları, onun felsefi üretiminin zirvesi olsa da, fiziksel sağlığının hızla gerilediği bir dönemdi. Yıllarca cam mercek parlatma zanaatıyla uğraşması ciğerlerinde ciddi hasara yol açmıştı. Cam tozunun solunması o dönemde tedavi edilemeyen kronik bir akciğer hastalığına neden olmuştu. 1670'li yılların ortalarına gelindiğinde Spinoza'nın durumu giderek ağırlaştı. Ancak o, hastalığının zorluklarına rağmen zihinsel disiplinini asla kaybetmedi. Tüm zamanını etikanın son rötuşlarını yapmaya ve politik inceleme adlı bir başka önemli esere odaklanmaya adadı. Bu dönemdeki mektupları onun hem fiziksel rahatsızlığıyla mücadele ettiğini hem de entelektüel coşkusunu koruduğunu gösterir. Spinoza'nın en büyük endişesi, en değerli eseri olan Etika'nın yayımlanmasıydı. Teolojik politik incelemenin yarattığı fırtına nedeniyle hayatının son anına kadar bu eseri yayımlama riskini almadı. O, kitabın yayımlandığı takdirde sadece kendisinin değil, yayıncısının da başına gelebilecek felaketlerin farkındaydı. Bu nedenle eserinin yayımlanması görevini en güvendiği birkaç arkadaşına vasiyet etti. 1677 yılının Şubat ayının 21. günü geldiğinde Spinoza Lahey'deki evinde son nefesini verdi. O son derece sakin ve huzurlu bir şekilde yanındaki ev sahibini ve dostlarını bile yormadan hayata veda etti. Ölümü tüm felsefi ilkeleriyle uyumlu, gösterişsiz ve sadeydi. O sadece 44 yaşındaydı ve daha yapacak çok şey vardı, ancak bedensel acılarından kurtulmuştu. Spinoza'nın vefatından hemen sonra arkadaşları onun talimatlarını yerine getirmek için hızla harekete geçtiler. Arkadaşları onun el yazmalarını, özellikle de Etika'yı topladılar ve gizlice Hollanda'nın güvenli bir bölgesine kaçırdılar. Kısa bir süre sonra Opera Posthuma, yani ölümünden sonra yayımlanan eserleri adıyla bu büyük eserleri bir araya getirdiler. Bu derleme, etika, politik inceleme ve onun önemli mektuplarını içeriyordu. Eserler isimsiz bir şekilde ve sahte bir yayıncı adıyla yayımlandı. Bu gizlilik, eserlerin hızla yasaklanmasını önlemek için hayati önem taşıyordu. Ancak eserler yayımlandıktan kısa süre sonra yazarının kim olduğu anlaşıldı. Özellikle Etika'nın içeriği Avrupa'da tam bir skandal yarattı. Spinoza'nın Tanrı'yı doğayla özdeşleştiren panteist görüşü ve insanın özgür iradesi hakkındaki radikal tezleri
Onu dönemin kilise ve devlet otoriteleri için en tehlikeli düşünür haline getirdi. Spinoza yaşadığı dönemde lanetlenmişti ancak ölümünden sonra yayımlanan eserleri onu felsefenin ebedi gökyüzüne taşıdı. Onun sade hayatı ve düşünce özgürlüğüne olan sarsılmaz bağlılığı, sonraki nesil aydınlanma filozofları için bir ilham kaynağı oldu. Leibniz, Goethe ve Hegel gibi büyük zihinler, Spinoza'nın felsefesini farklı şekillerde yorumlayarak onu merkeze koydular. Lanetlenmiş bir adamın hayatı, ölümünden sonra tüm Batı düşüncesinin seyrini değiştirmişti. Bir filozof, Tanrı'nın her yerde olduğunu, hatta oturduğumuz masada, soluduğumuz havada ve evrenin sonsuzluğunda olduğunu söyledi. Onun Tanrısı emirler veren, ödüllendiren veya cezalandıran kişisel bir varlık değildi. Spinoza'nın Tanrı anlayışı, felsefe tarihinin en büyük devrimlerinden biridir. Eğer Tanrı doğanın kendisi ise bu, hayatımızdaki her şeyi nasıl değiştirir? Gelin, onun Etika adlı başyapıtının en temel fikriyle başlayalım. Spinoza'nın tüm felsefesinin üzerine inşa edildiği köşe taşı töz kavramıdır. Töz, kendi içinde var olan ve kendini kendisiyle açıklayan şeydir. O, var olmak için başka hiçbir şeye ihtiyaç duymaz. Spinoza'ya göre bu tanıma uyan tek bir varlık vardır ve o da Tanrı'dır. Bu nedenle Tanrı, tüm gerçekliğin temeli ve kaynağı olan tek tözdür. Spinoza, bu tek tözü tanımlamak için ünlü Latince ifadesini kullanır. Deus sive natura. Bu, Tanrı ya da doğa anlamına gelir. Spinoza için Tanrı ve doğa ayrı şeyler değildir. Evrenin sonsuzluğu, gördüğümüz her şey, hissettiğimiz her şey, Tanrı'nın kendisinin farklı görünüşleridir. Bu, onu Hristiyanlık, Yahudilik ve İslam'daki kişisel aşkın Tanrı inancından tamamen ayırır. Spinoza'nın Tanrısı, evrenin dışında durup onu yaratan bir mimar veya yargıç değildir. O, evrenin içkin ve tümüyle var olan ilkesidir. Dolayısıyla doğanın yasaları, Tanrı'nın iradesi veya eylemleri olarak anlaşılmalıdır. Doğa, belirli amaçlar veya rastgele olaylar zinciri değil, mutlak bir düzen ve zorunluluktur. Bu zorunluluk, Tanrı'nın mükemmelliğinden kaynaklanır. Spinoza, bu tek tözün sonsuz sayıda nitelike sahip olduğunu söyler. Nitelikler, tözün özünü oluşturan ve aklımızın sonsuz tözü algıladığı yollardır. İnsanlar olarak biz, tözün yalnızca iki niteliğini algılayabiliriz. Bu iki nitelik, düşünce ve uzamdır. Düşünce, zihinsel olan her şeyi, uzam ise fiziksel olan her şeyi kapsar. Geri kalan sonsuz sayıdaki niteliği ise insan aklı kavrayamaz. Düşünce ve uzam nitelikleri, tözün kendisi gibi ezelidir ve ebedidir. Bu iki nitelik, paralel olarak ve birbirini etkilemeden var olur. Bu durum, zihin ve bedenin birbirini etkilemediği anlamına gelir. Spinoza'ya göre zihin ve beden aynı tözün iki farklı ifade biçimidir. Onlar tek bir madalyonun iki yüzü gibidir. Bu, ünlü zihin-beden problemine radikal bir çözüm getirir. Tözün sonsuz niteliklerinin belirli bir biçimde ifade edilişleri ise kip olarak adlandırılır. Kip, tözün değişen geçici halleridir. Bizim bedenlerimiz, ağaçlar, gezegenler, düşüncelerimiz ve duygularımız birer kiptir. Kipler kendi başlarına var olamazlar. Onların var olması tamamen tözün varlığına bağlıdır. Kipler tıpkı denizin dalgaları gibidir. Dalgalar denizin bir halidir ama deniz olmadan var olamazlar. Dolayısıyla insan da bu büyük evrensel tözün geçici bir ifadesinden başka bir şey değildir. Bu felsefi sistem evrendeki her şeyi tek bir ilkeye, Tanrı'ya veya doğaya indirger. Bu, Spinoza'nın felsefesini hem bilimsel hem de mistik bir temele oturtur. Çünkü o hem aklın zorunluluğunu hem de her şeyi kapsayan ilahi bir gücü kabul eder. Onun Tanrısı dua edilen değil, anlaşılan bir varlıktır. Bu anlayış, izleyicilerimizin geleneksel Tanrı ve doğa algılarını sorgulamaları için güçlü bir başlangıç noktasıdır. Sabah kalktığınızda, içtiğiniz kahveden, verdiğiniz en büyük karara kadar her şeyin zaten önceden belirlenmiş olduğunu hayal edin. Spinoza'ya göre bizler, özgür olduğumuzu sanan ancak aslında doğa yasalarının demir zincirine bağlı olan karmaşık kipleriz. Peki, eğer özgür irademiz yoksa, ahlaki seçimlerimizin anlamı ne olabilir?
Bu büyük filozof, kader ve zorunluluk hakkındaki ezber bozan fikirleriyle bizi derinden sarsıyor. Spinoza'nın metafizik sisteminden çıkan en radikal sonuç, mutlak belirlenimcilik tezidir. Onun felsefesinde evrende hiçbir şey rastgele değildir. Her şey, Tanrı'nın yani doğanın ebedi ve zorunlu yasaları tarafından belirlenmiştir. Töz, sonsuz ve zorunlu olarak var olduğu için ondan çıkan tüm kipler yani tüm olaylar aynı zorunlulukla meydana gelmek zorundadır. Bu, evrendeki her olayın kendinden önceki olayların neden-sonuç zincirinin kaçınılmaz bir sonucu olduğu anlamına gelir. Spinoza'ya göre bir taşın yuvarlanması ne kadar zorunluysa, insanın bir karar vermesi de o kadar zorunludur. İnsanların kendilerini özgür zannetmelerinin tek nedeni eylemlerinin bilincinde olmalarıdır. Bizler ne yaptığımızı biliriz ama bizi o eyleme iten sayısız nedenin bilincinde değilizdir. Bu nedenle kendimizi zincirlerini bilmeyen bir mahkum gibi hissederiz. Oysa özgürlük, Spinoza için nedenselliğin yokluğu değil, zorunluluğun bilgisidir. Özgür olmak, olayların nedenlerini anlamak ve bu nedenleri kabul etmektir. Bir insan eğer eyleminin nedenini açıkça bilebilirse, bu eylemi özgürce gerçekleştirmiş olur. Ancak bu bilgi, eylemin nedensel olarak belirlenmiş olduğu gerçeğini değiştirmez. Spinoza, geleneksel anlamdaki özgür irade fikrini kesin bir dille reddeder. Ona göre özgür irade sadece cehaletten kaynaklanan bir yanılsamadır. Eğer insanlar her eylemin bir nedeni olduğunu tam olarak kavrasalardı, kendilerini Tanrı'nın yani doğanın zorunlu bir parçası olarak göreceklerdi. Bu zorunluluk zincirine göre duygularımız da fiziksel olaylar kadar belirlenmiştir. Bir öfke nöbeti veya büyük bir sevinç, nedenleri bilinebilir ve açıklanabilir olan kiplerdir. Bu duygular, bizim doğanın bir parçası olduğumuzun ve yasalarına tabi olduğumuzun kanıtıdır. Spinoza, bu belirlenimciliği kabul etmenin ahlaki bir kayıtsızlığa yol açmayacağını savunur. Tam tersine bu kabul, bizi pasif duygulardan kurtarır ve rasyonel eylemlere yönlendirir. Çünkü en yüksek iyi, evrenin ve Tanrı'nın doğasını anlamaktır. Bu anlama çabası zaten kendisi de zorunlu bir eylemdir. Bu sistemde Tanrı da özgür iradeye sahip değildir. Tanrı, kendi doğasının mutlak zorunluluğuyla hareket eder. O, istediği için değil, olmak zorunda olduğu için hareket eder. Bu, Tanrı'nın en mükemmel varlık olduğu anlamına gelir. Çünkü mükemmellik, zorunluluğu gerektirir. Eğer Tanrı zorunlu olarak var olmasaydı ve eylemde bulunmasaydı, daha az mükemmel olurdu. Bu belirlenimcilik, geleneksel cezalandırma ve ödüllendirme mekanizmalarını da geçersiz kılar. Spinoza'ya göre Tanrı, insanları cezalandırmaz veya ödüllendirmez. İnsanların yaptıkları eylemlerin doğal sonuçları vardır ve bu sonuçlar doğanın kendisinin zorunlu bir parçasıdır. Ceza, yasanın ihlal edilmesinin doğal sonucudur. Bu yüzden Spinoza'nın felsefesinde ahlak, ilahi bir bayruktan çok, insan doğasının ve aklın zorunluluğu olarak yeniden tanımlanır. Aşk, nefret, kıskançlık ve öfke. Spinoza'ya göre tüm bu duygular ahlaki kusurlar değil, matematiksel yasalarla açıklanabilen kiplerdir. Tıpkı bir üçgenin kenarlarının zorunlu ilişkisi gibi, insan duygularının da kesin bir mekaniği vardır. Peki, bir filozofa göre duygularımızı anlamak bizi nasıl özgürleştirir? İşte insanın doğanın kör kuvvetlerinden kurtulmasını sağlayan o temel ilke, conatus. Spinoza, etikanın en çarpıcı bölümlerinden birini, yani insan duygularının matematiksel bir kesinlikle incelenmesi gerektiğini savunarak açar. Ona göre, doğadaki bir taşın hareketini incelediğimiz ciddiyetle, bir insanın öfkesini veya sevincini de incelemeliyiz. Duygular ya da Spinoza'nın tabiriyle aksiyomlar veya aksiyonlar, doğal sürecin zorunlu sonuçlarıdır ve ahlaki yargılarla etiketlenmemelidir. Spinoza bu duyguları 3 temel kategoriye indirger. Bu 3 temel aksiyon, arzu, sevinç ve hüzündür. Arzu, insanın varlığını sürdürme çabasının bilincidir. Sevinç, varlığımızı sürdürme gücümüzün artmasıdır. Hüzün ise bu gücün azalmasıdır. Diğer bütün karmaşık duygular bu 3 temel aksiyonun farklı varyasyonları ve bileşimleridir.
Bu üç temel duygunun merkezinde ise conatus kavramı yer alır. Conatus, Spinoza'nın felsefesindeki en önemli kavramdır. Conatus, her şeyin kendi varlığını sürdürme çabasıdır. Bir kayanın yerinde durma çabası ne kadar doğalsa, insanın hayatta kalma ve kendini geliştirme çabası da o kadar doğaldır. Conatus, tüm eylemlerimizin temel itici gücüdür. Bu çaba, tözün yani Tanrı'nın kendisinin ebedi gücünün bizdeki geçici ifadesidir. Bizler kendi varlığımızı sürdürme gücümüzü artırmaya çalışan kipleriz. Spinoza duyguları iki ana gruba ayırır. Aktif duygular ve pasif duygular. Pasif duygulara tutkular adını verir. Tutkular dışımızdaki nedenler tarafından etkilendiğimiz durumlardır. Hüzün, korku, umutsuzluk ve kıskançlık gibi duygular bedenimiz ve zihnimiz üzerinde dış etkenlerin gücünün olduğunu gösterir. Pasif duygular bizim özgürlüğümüzü kısıtlar. Çünkü bu duygularda bizler edilgeniz ve olayın nedenini tam olarak anlamayız. Aktif duygular ise bizim kendi içimizdeki akıldan kaynaklanan duygulardır. Bunlar sevinç ve arzunun akla uygun biçimleridir. Aktif duygular tamamen kendi doğamızdan kaynaklandığı için bizi güçlendirir. Spinoza'nın ahlakı bu pasif duygulardan yani tutkulardan kurtulup aktif duygulara geçiş yapmayı amaçlar. Çünkü bir insan ancak pasif duygularının nedenlerini akıl yoluyla anlayarak bu duygular üzerinde hakimiyet kurabilir. Bu duygulara köle olmama durumu Spinoza'nın özgür insan idealine ulaşmanın yoludur. Akıl bize neyin gerçekten varlığımızı sürdürme gücümüzü artırdığını ve neyin azalttığını gösterir. Nefret gibi pasif duygular hem nefret edeni hem de nefret edileni zayıflatır ve hüzne neden olur. Bu nedenle akıl nefret yerine sevgiyi ve anlayışı teşvik eder. Spinoza bu duygusal mekaniği anlayarak ahlakı ilahi bir bayruk olmaktan çıkarıp insan doğasının rasyonel bir gerekliliği haline getirir. O duygularımızı yargılamak yerine onları anlamamız gerektiğini savunur. Bu anlayış bizi pasif bir köle olmaktan çıkarıp kendi doğamızın efendisi yapar. İnsanlar neden ıstırap çeker? Spinoza'ya göre bunun tek bir nedeni var: cehalet. Eğer dünyadaki her şeyin Tanrı'nın zorunlu bir parçası olduğunu tam olarak anlarsak, acılarımız kaybolur mu? Filozof bu soruya kesin bir evet cevabı veriyor. Peki bu rasyonel bilgi sıradan bir bilgiden nasıl farklıdır ve bizi ölümsüzlüğe nasıl ulaştırır? Spinoza, etikada insan bilgisini 3 ana aşamaya ayırır. Bu 3 aşama sıradan algıdan felsefi bilgeliğe giden yolu temsil eder. Birinci bilgi türü deneyim ve kulaktan dolma bilgilere dayanır. Bu, olayların nedenlerini bilmediğimiz, belirsiz ve bulanık bir bilgi düzeyidir. Örneğin, bir hastalığın nedenini bilmeden sadece semptomlarını gözlemlemek gibi. Bu bilgi genellikle pasif duygulara ve yanılsamalara yol açar. İkinci bilgi türü ise akıl ve bilimsel yöntemle elde edilen rasyonel bilgidir. Bu bilgi, olayların nedenlerini, mantık zincirini ve doğanın yasalarını açıkça anlar. Bu düzeyde bir şeyin neden olduğunu anladığımızda onun üzerinde pasif duyguların gücü azalır. Örneğin, bir fırtınanın tanrısal bir ceza değil, fizik yasalarının zorunlu bir sonucu olduğunu bilmek gibi. Ancak Spinoza'ya göre insanoğlunun ulaşabileceği üçüncü bilgi türü vardır. Bu, sezgisel bilgi ya da sezgi yoluyla bilgi olarak adlandırılır. Sezgisel bilgi, bir şeyi sadece neden-sonuç zinciri içinde değil, aynı zamanda o şeyin Tanrı'nın yani doğanın ebedi özünden nasıl zorunlu olarak aktığını tek bir bakışta kavramaktır. Bu bilgi, tüm şeyleri Tanrı'da tek bir tözde görmek demektir. Bu, bilginin en yüksek, en saf ve en tatmin edici formudur. Üçüncü bilgi türüne ulaştığımızda, entelektüel sevgi denilen eşsiz bir duygu ortaya çıkar. Bu, amor dei intellectualis yani Tanrı'nın entelektüel sevgisidir. Bu sevgi, duygusal bir tapınma değil, Tanrı'nın ve tüm evrenin zorunlu mükemmelliğini saf akılla anlama eyleminin yarattığı sevinçtir. Bizler evreni anladıkça kendimizi evrenin ve Tanrı'nın zorunlu bir parçası olarak kabul ederiz. Bu kabul en büyük sevinci ve huzuru getirir.
entelektüel sevgi, Tanrı'nın da kendini sevdiği, yani kendi mükemmel zorunluluğunu idrak ettiği ebedi sevginin bir parçasıdır. Spinoza'nın özgür insan idealinin zirvesi bu entelektüel sevgidir. Özgür insan, pasif duyguların kölesi olmayan, aklın rehberliğinde hareket eden ve her şeyin zorunlu doğasını idrak eden kişidir. Özgür insan ne ölümden korkar ne de gelecekteki ödülleri umar. Çünkü o her şeyin şimdi ve ebediyen zorunlu olduğunu bilir. Bu en yüksek mutluluk durumu beatitudo yani kutsanmışlık olarak adlandırılır. Kutsanmışlık, ilahi bir lütuf değil, rasyonel bir yaşam sürmenin doğal sonucudur. Spinoza bu en yüksek bilginin bizi bir tür zihinsel ölümsüzlüğe ulaştırdığını söyler. Bedenimiz ölümlü olsa da aklımızın Tanrı'nın ebedi tözü hakkında edindiği bu bilgi tözün ebedi bir parçası olarak kalır. Bu sayede zihnimizin bir kısmı fiziksel ölümden sonra bile doğanın sonsuzluğunda varlığını sürdürür. Din, devletten ayrılmalı mı? Kutsal metinler bilimsel bir kitap gibi mi okunmalı? Yüzlerce yıl önce yaşamış bir filozof bu yakıcı sorulara net cevaplar verdi. Spinoza'nın siyaset felsefesi teokrasiyi yerle bir eden ve modern, laik devletin temellerini atan bir manifestoydu. O, düşünceyi baskı altına almanın devleti zayıflattığını iddia etti. Peki Spinoza'nın ideal devleti nasıl işliyordu ve bu devletin tek bir şartı neydi? Spinoza'nın siyaset felsefesi, metafiziğinden ve etik anlayışından doğrudan türemiştir. O, insanları duyguların kölesi olarak görmüş ve bu nedenle bir devletin, bireylerin kendi kendilerini yok etmelerini önlemek için gerekli olduğunu savunmuştur. Spinoza'nın siyaset felsefesi, esas olarak iki büyük eserde, Teolojik Politik İnceleme ve ölümünden sonra yayımlanan Politik İnceleme'de yer alır. O, tıpkı Thomas Hobbes gibi, devletin temelini doğal hak ve toplumsal sözleşme kavramlarına dayandırır. Doğal hak, her bireyin kendi varlığını korumak için gücünün yettiği her şeyi yapma hakkıdır. Ancak bu doğal hak, herkesin birbiriyle savaştığı bir kaos ortamı yaratır. Bu kaosu önlemek için insanlar doğal haklarının bir kısmını devlete devrederek bir toplumsal sözleşme yaparlar. Spinoza bu devredilen hakkın amacının bireylerin güvenliğini ve huzurunu sağlamak olduğunu söyler. Ancak o, devletin bireylere ait bir hakkı, yani düşünce ve muhakeme etme hakkını asla alamayacağını savunur. Bir birey, istediği kadar hakkını devretsin, aklının zorunlu olarak doğru veya yanlış kabul ettiği şeyleri düşünmekten alıkonulamaz. Bu nedenle devletin yasaları ne olursa olsun, ifade özgürlüğü mutlak ve dokunulmaz bir haktır. Spinoza'ya göre bir devletin vatandaşlarının zihinlerini kontrol etmeye çalışması sadece huzursuzluk ve isyan yaratır. Eğer bir devlet vatandaşların düşüncelerini yasaklamaya kalkarsa bu devletin kendi varlığını tehlikeye atması demektir. Çünkü zorla bastırılan fikirler yer altında daha da güçlenir. O bu nedenle en iyi yönetim biçiminin demokrasinin olduğunu açıkça savunmuştur. Demokrasi, bireylerin akılcı kararlar almasını sağlayan en doğal ve en özgür yönetim şeklidir. Demokratik bir devlette herkes kendi fikrini söyleyebilir, ancak eylemleri, ortak yararı koruyan yasalara tabi olmalıdır. Bu, Spinoza'nın ünlü ayrımıdır. Düşünce serbest bırakılmalı, eylemler kısıtlanmalıdır. Spinoza, din ve devlet işlerinin ayrılması konusunda da modern bir çizgi çizer. O, kutsal metinlerin doğru anlaşılması için eleştirel tarihsel yöntemlerin kullanılmasını ister. Ona göre dinin asıl amacı entelektüel gerçekleri öğretmek değil, insanları basit ahlaki kurallara uymaya teşvik etmektir. Spinoza, dinin özünün sadece adalet ve sevgi olduğunu söyler. Onun bu yaklaşımı, kilisenin siyasi gücünü zayıflatmayı amaçlar. Çünkü eğer din sadece ahlaktan ibaretse, devletin yönetimine karışma hakkı yoktur. Onun siyaset felsefesi, modern, laik devletin temel ilkelerini o 17. yüzyılda kurmuştur. O, hoşgörüyü bir lütuf olarak değil, rasyonel bir zorunluluk olarak görmüştür. Bir devlet, ancak vatandaşlarının özgür düşüncesine izin verdiği sürece güçlü ve istikrarlı olabilir. Spinoza'nın bu görüşleri, kendisinden sonra gelen tüm aydınlanma düşünürlerini ve modern anayasaların hazırlanışını derinden etkilemiştir. Yasaklandı
lanetlendi ve eserleri 100 yıl boyunca gizli okundu. Peki, felsefenin bu en tehlikeli adamı, aydınlanma çağının ve modern düşüncenin kurucularını nasıl bu kadar derinden etkiledi? Neden birçok büyük düşünür ona hayranlık duyduğunu itiraf etmekten korktu? Spinoza'nın mirası hem en büyük hayranlıkların hem de en derin korkuların kaynağı oldu. Gelin, onun ölümünden sonra Batı düşüncesini nasıl ele geçirdiğini görelim. Spinoza yaşadığı dönemde marjinal bir figürdü ve eserleri yasaklanmıştı. Ancak onun ölümünden sonra yayımlanan Etika ve diğer çalışmaları felsefe dünyasında bir bomba etkisi yarattı. Onun felsefesi önce gizlice, sonra yavaş yavaş ve nihayetinde açıkça Batı düşüncesinin seyrini değiştirdi. Spinoza'nın ilk ve en büyük etkilerinden biri hemen kendisinden sonra gelen büyük Alman filozofu Gottfried Wilhelm Leibniz üzerinde görülür. Leibniz, Spinoza'nın çalışmalarını dikkatle incelemiş, hatta bazı fikirlerini kendi felsefi sistemi olan monadoloji içinde farklı bir şekilde yeniden yorumlamaya çalışmıştır. Leibniz, Spinoza'nın tek töz fikrinin mutlak monizmine karşı çıkmış, ancak onun geometrik ispat yönteminden ve bazı metafizik kavramlarından ilham almıştır. Ancak Spinoza'nın etkisi sadece rasyonel filozoflarla sınırlı kalmadı. 18. yüzyılın sonlarında onun felsefesi Almanya'daki entelektüel çevrelerde büyük bir tartışma konusu oldu. Bu tartışma, felsefe tarihine panteizm tartışması olarak geçmiştir. Tartışmanın merkezinde Spinoza'nın Tanrı'yı doğayla özdeşleştiren Deus Sive Natura tezi vardı. Bu tezin dini inancı ve ahlakı tehdit ettiği düşünülüyordu. Tartışmanın doruk noktasına ulaşması, ünlü yazar ve şair Johann Wolfgang von Goethe'nin Spinoza'nın felsefesine olan hayranlığını açıkça ilan etmesiyle oldu. Goethe, Spinoza'yı kişisel hayatında ve doğa anlayışında huzur bulduğu bir bilge olarak görüyordu. Goethe'nin bu itirafı, Etika'nın Alman romantizmi üzerindeki etkisini büyük ölçüde artırdı. Spinoza'nın mirası 19. yüzyılın başlarında Georg Wilhelm Friedrich Hegel'in felsefesiyle zirveye ulaştı. Hegel, ya Spinozacılık ya da hiç felsefe diyerek Spinoza'nın önemini açıkça vurgulamıştır. Hegel, kendi mutlak idealizminin başlangıç noktasını Spinoza'nın tek ve evrensel töz fikrinde bulmuştur. Spinoza, böylece Descartes'tan başlayan modern rasyonalizmin doruk noktası olmuş ve aydınlanma sonrası felsefeye köprü kurmuştur. O, felsefeyi teolojinin boyunduruğundan tamamen kurtaran ilk düşünürlerden biriydi. Spinoza'nın eleştirel kutsal kitap incelemesi yöntemi, modern İncil eleştirisinin ve teolojinin temellerini atmıştır. O, kutsal metinleri, diğer tarihsel belgeler gibi insan ürünü ve dönemin koşullarından etkilenmiş eserler olarak görmüştü. Bu yaklaşım, dinin otoritesini radikal bir şekilde sorgulamış ve modern bilimin yolunu açmıştır. Spinoza'nın felsefi mirasının nasıl yayıldığını ve Avrupa'nın en büyük zihinlerini nasıl etkilediğini gördük. Onun lanetli bir düşünür olarak başlayan serüveni, felsefenin temel taşlarından biri olarak sonuçlanmıştır. Bugün modern demokrasilerin temel direği olan bir fikir var. Din ve devlet işlerinin ayrılması. Bu radikal fikrin ilk ve en cesur savunucusu kimdi? Spinoza. Devletin tek bir amacı olduğunu söyledi. Özgürlük. Onun politik düşüncesi, 17. yüzyıldaki baskıcı teokrasilerin kalbine nasıl bir bomba düşürdü? Laikliğin ve ifade özgürlüğünün felsefi doğumuna tanık olacağız. Spinoza'nın modern siyasete en büyük katkısı, devleti dini otoriteden kesinlikle ayıran ilk filozof olmasıdır. O, teolojik politik incelemede kutsal metinleri eleştirel bir mercekten geçirerek dinin sadece ahlaki bir işlevi olduğunu, siyasi bir otoritesi olmadığını kanıtlamaya çalışmıştır. Bu yaklaşım, kilisenin siyaset üzerindeki yüzyıllardır süren hegemonyasını yıkmayı hedefliyordu. Spinoza, dinin özünü itaat ve adalet gibi basit evrensel ilkelere indirgeyerek karmaşık teolojik dogmaların devlet yönetiminden uzak tutulması gerektiğini savundu. O, din adamlarının devlet gücünü kullanarak insanları korkuyla yönetme çabalarına karşı net bir tavır aldı. Onun için huzur ve güvenlik, devletin kurulma amacıydı. Bu amaç ancak vatandaşların özgür düşünceye sahip olmalarıyla sağlanabilirdi. Spinoza,
bireyin düşünce hakkını devredilemez ve vazgeçilemez bir doğal hak olarak tanımladı. Bir devlet, bir vatandaşın eylemlerini kontrol edebilir. Ancak zihnini kontrol edemez. Bu, onun siyaset felsefesinin en hayati teziydi. Düşünceyi baskı altına almaya çalışan her devlet, kendi vatandaşları arasında gizli bir düşmanlık ve isyan tohumları eker. Bu durum, devleti içeriden çürütür ve istikrarsızlığa yol açar. Bu yüzden ifade özgürlüğü, ahlaki bir lütuf değil, rasyonel bir zorunluluktur. Devlet, kendi bekası için bile olsa bu özgürlüğü korumalıdır. Onun bu görüşleri 18. yüzyıl aydınlanma hareketinin siyasi felsefesini derinden etkiledi. Özellikle Locke ve Rousseau gibi sosyal sözleşme teorisyenleri, Spinoza'nın bireysel haklar ve devletin sınırları hakkındaki fikirlerinden önemli ölçüde beslendiler. Ancak Spinoza'yı bu isimlerden ayıran, onun sadece hoşgörüyü değil, demokrasiyi en ideal yönetim biçimi olarak görmesiydi. O, bütün vatandaşların ortak akla dayalı kararlar alabileceği bir cumhuriyetçi sistemi savundu. Spinoza, sadece dinsel hoşgörüyü değil, felsefi ve bilimsel hoşgörüyü de mutlaklaştırmıştır. O, bilimsel araştırmanın ve felsefi tartışmanın devlet tarafından kısıtlanmasını bilgiye ve hakikate yapılan bir ihanet olarak gördü. Onun etkisi, Amerika Birleşik Devletleri Anayasası'nın ve Fransa İnsan Hakları Bildirgesi'nin hazırlanışında bile dolaylı olarak hissedilir. Bu modern belgelerdeki vicdan özgürlüğü ve ifade özgürlüğü vurguları, Spinoza'nın 17. yüzyılda kurduğu entelektüel temellere dayanır. Spinoza böylece felsefe tarihinde ilk modern laik filozof unvanını hak etmiştir. Onun sistemindeki zorunluluk, kişisel özgürlükleri kısıtlamak yerine, tam tersine rasyonel bir düzen içinde hakların güvence altına alınmasını sağlamıştır. Yüzlerce yıl önce yaşamış bir filozof, duygularımızın ve bedenimizin bilimsel yasalarla yönetildiğini söyledi. Onun fikirleri bugün nörobilim ve psikoloji laboratuvarlarında yankılanıyor. Spinoza, zihin ve beden problemini çözerken, aynı zamanda modern psikoterapinin de temellerini nasıl attı? Gelin, onun konatus ve duyguların geometrisi kavramlarının çağdaş düşünceyi nasıl etkilediğini görelim. Spinoza'nın Etika'da sunduğu duygular teorisi, yani aksiyonların geometrisi, çağdaş psikoloji ve sinir bilim için şaşırtıcı derecede modern bir temel sunar. O, duyguları ahlaki yargılarla yargılamak yerine onları nesnel ve zorunlu olaylar zinciri olarak incelemeyi teklif etti. Bu yaklaşım, antropomorfizmden arınmış, yani insana özgü özellikler yüklemekten kaçınan ilk sistematik psikoloji denemelerinden biridir. Spinoza'nın konatus kavramı, yani her şeyin kendi varlığını sürdürme çabası, modern bilimde homeostazis kavramının felsefi öncülü olarak görülür. Homeostazis, biyolojik sistemlerin iç dengeyi koruma ve hayatta kalma çabasıdır. Nörobilimci Antonio Damasio gibi çağdaş düşünürler, Spinoza'nın konatus'u merkeze koyarak duyguları beden durumlarının zihinsel ifadeleri olarak görme şeklini övmüşlerdir. Spinoza'nın zihin ve beden paralelizmi, yani bu iki niteliğin birbirini etkilemeden aynı tözün iki farklı ifadesi olması, bugün de sinir bilimdeki zihin-beden ilişkisine dair tartışmaları beslemektedir. Ona göre bir zihinsel olay ve buna karşılık gelen bir fiziksel olay, aynı olayın iki farklı perspektifidir. Bu, indirgemeci olmayan ve hem zihni hem de bedeni ciddiye alan bir yaklaşımdır. Spinoza'nın felsefesi, modern kıta felsefesini de kökten etkilemiştir. Özellikle 19. yüzyılın büyük filozofu Friedrich Nietzsche, Spinoza'ya olan hayranlığını sıkça dile getirmiştir. Nietzsche'nin güç istenci kavramı, Spinoza'nın konatus kavramının bir uzantısı olarak görülebilir. Her iki filozof da ahlakın ilahi bir bayruk ya da aşkın bir idealden kaynaklanmadığını, aksine yaşamın içkin gücünden ve var olma arzusundan doğduğunu savunmuştur. 20. yüzyılda ise Fransız filozof Gilles Deleuze, Spinoza'nın felsefesini modern post-yapısalcı düşüncenin merkezine taşımıştır. Deleuze'e göre Spinoza, duyguların nasıl güçlendirdiğini veya zayıflattığını anlamanın bir haritasını sunmuştur. Bu harita, bizi pasif tutkulardan kurtarıp aktif bir yaşama geçirmeyi amaçlar. Spinoza'nın etiği, ahlakın aşkın, yani dışarıdan gelen kurallarla değil, içkin, yani yaşamın kendi doğasından gelen rasyonel zorunlulukla kurulmasını sağlamıştır. Geleneksel ahlak, suçluluk ve korku üzerinden işlerken,
Spinoza ahlakı anlayış ve sevinç üzerine kurmuştur. Bu durum, onun felsefesini dini dogmalara dayanmayan seküler bir etik sistemi için en sağlam temel yapmıştır. Onun en yüksek amacı olan Tanrı'nın entelektüel sevgisi sadece bir mistik deneyim değil, aynı zamanda evrenin ve kişinin kendi doğasının rasyonel bir kabullenme eylemidir. Bu, modern insanın kendini kabul etme ve varoluşsal huzur bulma çabalarına doğrudan cevap veren bir felsefedir. Yüzyıllardır ateizmle suçlanan Spinoza'nın fikirleri, bugün çevre etiği ve modern fizikteki bazı devrimci teorilere ilham veriyor. Onun tanrısı artık bilim insanlarının baktığı doğanın ta kendisi. Peki, bu 17. yüzyıl filozofunun monizmi, parçalara ayırarak incelemeyi seven modern bilime nasıl meydan okuyor? Spinoza, günümüzün en büyük sorunlarına, ekolojik krizden yapay zekaya kadar nasıl cevaplar sunuyor? Spinoza'nın felsefesinin kalıcı gücü, onun radikal monizminde yani her şeyi tek bir tözde görme yaklaşımında yatmaktadır. Bu monizm 21. yüzyılda tekrar önem kazanmıştır. Modern bilim, özellikle kuantum fiziği ve kozmoloji, evreni parçalanmış küçük bileşenler yerine birbiriyle ayrılmaz şekilde bağlantılı tek bir bütün olarak görme eğilimindedir. Spinoza'nın Tanrı ya da doğa tezi, bu bütüncül bakış açısıyla şaşırtıcı bir paralellik sergiler. Spinoza'nın indirgemeciliğe karşı duruşu, bugün bilimin farklı disiplinler arasındaki duvarları yıkma çabasına ilham verir. O, her şeyi töze indirgerken, aynı zamanda parçaların bütün içindeki zorunlu rolünü de vurgular. Onun düşüncesi, özellikle çevre etiği ve ekofelsefe alanında devrim niteliğinde bir etki yaratmıştır. Geleneksel Batı düşüncesi, insanı doğadan ayrı ve ona hükmeden bir varlık olarak konumlandırmıştır. Oysa Spinoza, insanı tüm diğer varlıklar gibi, tözün yani doğanın sadece bir kipi olarak görür. Bu anlayış, doğaya karşı ahlaki bir sorumluluk duymamız gerektiği fikrini güçlendirir. Eğer Tanrı, doğanın kendisi ise doğaya zarar vermek, ilahi olana zarar vermek demektir. Bu, ekolojik kriz karşısında acil bir etik duruş gerektirir. Spinoza'nın etik sistemi sadece insan merkezli değil, evren merkezli bir etik anlayışı sunar. Onun etkisi siyaset felsefesinde de güncel kalmaktadır. Özellikle sosyal medyada yayılan yanlış bilgi ve kör tutkuların neden olduğu toplumsal kutuplaşma çağında teolojik politik incelemedeki düşünce özgürlüğü ve rasyonel yönetim vurgusu yaşamsal önem taşır. Spinoza, kitlesel hislerinin tehlikesini yüzlerce yıl önceden görmüş ve bunun tek ilacının akıl olduğunu söylemiştir. Onun duyguları rasyonel bir süreç olarak gören teorisi, yapay zeka ve bilinç araştırmaları için de felsefi bir çerçeve sunar. Zihin ve bedeni paralel gören Spinoza, bilinci, fiziksel beynin karmaşık bir ifadesi olarak anlamaya çalışan çağdaş bilim insanlarına bir başlangıç noktası verir. O, zihin-beden problemi üzerine hala devam eden tartışmalarda ne materyalist ne de idealist olan üçüncü bir yol sunar. Spinoza'nın felsefesi, dini inancın ve metafiziğin rasyonel temellere oturtulması yoluyla modern bilimle barışmasını sağlamıştır. Onun aklı mutlak otorite olarak gören yaklaşımı, bilimsel yöntemin ve rasyonel düşüncenin felsefi bir savunuculuğunu yapmıştır. 44 yıllık kısa ömründe tek bir kitaba sığdırdığı fikirler yüzünden lanetlendi. Ama bugün onun tek bir amacı vardı: mutluluk. Spinoza'nın felsefesi insana nasıl mutlu olacağını değil, nasıl özgür ve erdemli bir insan olunacağını gösteren pratik bir yol haritasıdır. Spinoza'dan bize kalan en değerli miras nedir? İşte şeytanın, filozofunun asıl ve ebedi zaferi. Spinoza'nın mirası, felsefenin sadece soyut bir düşünme faaliyeti olmadığını, aynı zamanda yaşama sanatının da ta kendisi olduğunu kanıtlar. Onun felsefesi, hayatı boyunca gösterdiği sarsılmaz dürüstlük ve maddi bağımsızlık ilkeleriyle mühürlenmiştir. O, profesörlük teklifini reddederek ve zorlu bir zanaatla geçinerek, felsefesini kelimelerle değil, hayatıyla da yazmıştır. Spinoza'nın düşünce sisteminin benzersizliği, akılcı bir mistisizmi barındırmasında yatar. O, hem mutlak akılcılığı savunmuş, hem de Tanrı'nın entelektüel sevgisi gibi derin bir mistik deneyimin kapısını aralamıştır. Bu sevgi, duygusal bir tapınma değil,
rasyonel bir idrakin getirdiği evrensel bir sevinçtir. Onun monizmi, yani Tanrı ve doğanın bir olduğu tezi, bilim ve inanç arasındaki geleneksel çatışmayı ortadan kaldırmıştır. Spinoza'ya göre bilimle uğraşmak, doğanın yasalarını anlamak demektir ki bu, Tanrı'nın zihnini anlamaya eşdeğerdir. Bu fikir, modern bilimin teolojiden bağımsızlaşmasına zemin hazırlayan en güçlü entelektüel dayanak olmuştur. Spinoza'nın özgürlük tanımı, bugün bile devrim niteliğindedir. Özgürlük, rastgele seçim yapma yeteneği değil, zorunluluğu anlama yeteneğidir. Bir insan, neden sonuç zincirinin bir parçası olduğunu kabul ettiğinde, pasif duygularının kölesi olmaktan kurtulur. Bu, insanın kendi doğasının ve evrensel düzenin bir parçası olarak huzur bulması demektir. Bu felsefe, korku ve umut gibi bizi dış etkenlere bağlayan duygulardan kurtulmayı amaçlar. O, insana şimdi ve burada, varlığının zorunlu mükemmelliği içinde yaşamayı öğretir. Spinoza'nın siyasi katkıları modern anayasaların ruhunda yaşamaktadır. İfade ve düşünce özgürlüğünü, demokrasinin teminatı olarak gören tezleri, günümüzün sivil toplum tartışmalarının başlangıç noktasıdır. O, devleti, bireyleri ahlaki olarak mükemmelleştirmek için değil, sadece güvenlik ve huzuru sağlamak için gerekli olan pratik bir araç olarak görmüştür. Onun bu araçsal devlet anlayışı, liberalizmin ve laikliğin gelişiminde kritik rol oynamıştır. Sonuç olarak, Spinoza'nın mirası bize 3 önemli ders verir. Birincisi, hakikat cesaret ister. İkincisi, özgürlük bilgiden gelir. Üçüncüsü ise mutluluk, evreni olduğu gibi kabul etmekle mümkündür. O, bize acı çekmenin kaçınılmaz olmadığını, acı çekmenin nedeninin genellikle cehalet olduğunu öğretir. Spinoza felsefesinin son sözü olarak, erdemli yaşamanın kendi ödülü olduğunu söyler. Bu, felsefeyi cennet vaadiyle değil, aklın saf sevinciyle taçlandıran ebedi bir mirastır. İşte Baruch Spinoza'nın ölümsüzleştiği nokta burasıdır. İzlediğiniz için teşekkür ederim.